Arkadaşlar ikinci kere bu pizzadan yiyorum. Bakın buradaki dostların ellerine sağlık. Çok güzel yapıyorlar. Selamlar. Selamlar hepinize. Selamlar. Selamlar. Gerçekten de çok hoş, çok güzel. İkinci kez geldim ve muhteşem. Muhteşem. Burası benim kaldığım yer. Almatı'da kaldığım süre içerisinde buradaydım. Ama şimdi hostel değiştiriyorum. Aslında bu hostelden mutluyum. Güzel bir hostel burası. Temizdi. Oldukça temizdi. Rus iki hanımefendi ve iki de Kazak hanımefendi tarafından çalıştırılıyor. Tertemiz yapıyorlar. Gerçekten her yeri, yani her gün ben bizzat şahidim. Yerler de tertemiz. Benim yatak birazcık dağınık ama genel olarak temiz bir hostel. Şimdi şöyle bir hosteli göstereyim size. Böyle bir girişi var. Girişi bu şekilde. Şuradan giriyorsunuz. Şehrin biraz dışında, o yüzden ucuz. Buradan su alabiliyoruz. Suyu da gayet market fiyatına satıyorlar. Uzun bir koridordan geçiyorsunuz. Bu odaların hepsi 8 yataklı. Bayağı kalabalık bir hostel. Burada tuvalet var. Ama bu tuvalet bayanlar tuvaleti, kadınlar tuvaleti. Bu tuvaleti erkekler tuvaleti. Burada duş alıyorsunuz. Bakın duş aldığınız yer burası. Bu hostelin standartları gayet iyi. Çamaşır makinesi bedava. Bu gördüğünüz mutfak. Tek sorun çalışmak açısından birazcık sorun oluyor. Çünkü şu anda boş olsa da insanlar işte genelde kalabalık oluyor ve yemek kokusu biraz içeriye geliyor. Özellikle sağ olsunlar Çinli arkadaşların yemekleri bu konuda biraz problemli. Şimdi burada da şuradan ışığı yakalım. Kurutma makinesi var. Şu var. Sıcacık burası. Burada da kurutuluyor her şey. Yine kapatalım, harcamayalım. Evet. Böyle bir yer. What's going on? I'm fine. Thank you very much. Everything is good. Everything is perfect. Yes, everything is perfect. You are still staying here? No, not really. I want to leave today. Ah, where? Yeah, you discover many things. Thank you. Thank you, George. Thank you. Рад был то, что я с вами познакомился. Nice to Вы meet you. классный чувак. Вот, спасибо вам за время. Спасибо. Спасибо вам за эмоции. This coffee. Arkadaşlar kanalımda maalesef hostelde cezve olmadığı için tencerede kahve pişiriyorduk. Ona gülüyoruz Rus dostumla. Dedi muhteşem. Kanalıma abone oldu sağ olsun. Şimdi ben yola devam ediyorum. Buradan çıkıyorum yavaş yavaş. Thank you very much. Spasiba. Spasiba. Birazdan Almaty Sanat Müzesi'ne giriş yapacağız. Ama öncesinde şu Nur Altao dedikleri camdan dağlara bakar mısınız? Binalar. Bu bölgede binalar bu şekilde. Yani gökdelen diyemeyiz, o kadar yüksek değil ama farklı bir mimari. Böyle Orta Asya mimarisini andırıyor. Şöyle bir özetleyeyim aslında size. Almatı Kazakistan'ın güneydoğusunda yer alıyor. 1854 yılında Rusların doğuda sınır kalesi olarak kurduğu bir şehir. Yani 1854'te kurulmuş. Orta Asya'nın en gelişmiş kozmopolitan şehri gerçekten de. Evet, şimdiye kadar ben de bunu onaylayabilirim nacizane. Nüfusu 2 milyon. Aslında eski bir başkent. 1991'de Sovyetler Birliği'nden Kazakistan bildiğiniz gibi bağımsızlığını kazanıyor ve çok hızlı bir değişime uğruyor. Şimdiki başkenti Astana. Almatı'da çok düzgün bir şehir planlaması dikkat çekiyor. Özellikle yollar çok düzgün. Bu şehir planlamasında Sovyet'in de etkisi olduğunu
söylemek lazım. Bu gördüğünüz şehir yani Almatı 1997'ye kadar yani Kazakistan'ın ilk başkentiydi diyebiliriz. 1997'ye kadar başkentlik yapmış ve daha sonrasında bu başkent Astana'ya taşınmış. Şimdi biz de yavaş yavaş Almatı Müzesi'ne doğru girelim. Bu gördüğünüz heykel 2023 yılında John Plansa Nades tarafından 2023 yılında yapılmış. Orta Çağ Avrupa'sında sanatı temel olarak dini kurumlar, Roma Katolik Kilisesi ve zengin ve güçlü feodal beyler besledi. Yani sermaye sınıfları sanat ve sanatçıyla haşır neşirdi. Çünkü onlar aynı zamanda hakim oldukları diğer sınıflardan sembolik olarak ayrılmaya ihtiyaç duyuyorlardı. Yaşam biçimleri, aristokrat yaşam şekilleri ve benzeri gibi. Yani bir şekilde sanatla haşır neşir olarak birbirleriyle yarışıyorlardı ve diğer geniş kesimlerden ayrılıyorlardı. Sanatı bu zengin sınıflar besliyordu Orta Çağ'da. Bugün de çok farklı değil. Yani sınıflı toplumlarda genellikle büyük zengin insanlar sanat sergilerini, müzeleri açıyor ve büyük koleksiyonlar oluşturuyorlar. Tabii hani burası için söylemiyorum. Bütün dünyada bu böyle. Belki de aralarından bazıları bununla para aklıyor. Belki bununla parayı legalleştiriyor. Bilemiyoruz. Bu söylediklerim bu müzeden bağımsız. Genel olarak konuştum. Bu müzede 2025 yılında açılmış ve Kazak otomotiv patronu büyük zenginlerden Nurlan Smagulov tarafından oluşturulmuş 700'den fazla sanat eseri koleksiyonu sahibiymiş bu bey. Ve Kazakistan kültürel mirasına bu müzeyi kazandırmış. Bu müzenin amacı Orta Asya sanatı ile küresel sanat ortamı arasında bir çeşit diyalog oluşturmak. Eserleri incelediğimde şunu gördüm. Orta Asya'nın kültürel manzarasını şekillendiren ve yansıtan sanatsal miras ile çağdaş ifadeler birleştirilmiş. Bir anlamda Orta Asya sanatı, Orta Asya kültürüyle modern sanat arasında bir diyalog oluşturulmuş. Müzenin inşaatı 2022'de başlıyor arkadaşlar ve 2025 yılında müze açılıyor. Evet, bu sanat müzesi bu şekilde 2 katlı. Bakın sol tarafta şöyle tek tek holler var. Onların hemen hemen hepsini gezdik. Müzenin içerisinde kitapçı var arkadaşlar. Bakın Camera Lucida. Camera Lucida Roland Barthes'ın değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam Roland Barthes'ın. Aslında gitmek istediğim bir müze daha vardı arkadaşlar ama burada bayağı bir zaman geçirdim. Burada çok zaman geçirdiğim için de ister istemez diğer müzeye belki bir başka zaman gideceğiz. Evet, Almatı Sanat Müzesi'nde yaklaşık 2-3 saat kadar dolaştık. Normalde hızlı geçseniz 20 dakikada biter. Ama ben yavaş gezip mümkün olduğunca fazla incelemeyi tercih ettim. Sanattan çok anlayan biri değilim. Üzerine bir miktar okuma yaptım. Ama bunun üzerine eğitim almış biri değilim. Sanatı icra eden biri miyim? Evet. Enstrüman çalıyorum, müzikle uğraşıyorum. Ama bence sanattan anlamak kadar önemli olan bir şey varsa o da sanattan zevk almak. Çok zevk alıyorum. Evet, Almaty'de bir sanatçıyla karşılaştık. Onun resimlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, kültürel olarak görüyor musunuz? Sanat nasıl insanın kendi kültüründen etkileniyor. Çizilen figürlere, nesnelere bakın. Kazak kültürünü resmediyor. Böyle doğayla, atla, göçebe kültürle iç içe. Yine hayvanlar aynı şekilde.
sanatçı burada. Rahmet. Rahmet. Small böyle. Thank you. Thank you. Sokak sanatçıları çok değerli ya. Ve Almatı'da da sokak sanatçısıyla karşılaşmak gerçekten de muhteşemdi. Çok değerliler. Evet, ismini okuyamıyorum. Yani Hibek. Bir tek o, belki doğru okudum, belki doğru okumadım. Aranızda okuyabilenler varsa buyurun okusun. Burası Almatı'da bir yürüyüş yolu. Birazcık burada yürüyelim şöyle. Az önce sokak sanatçısı ablanın olduğu sokaktan hemen bu tarafa doğru geldik. Rahmet, rahmet. Teşekkürler, rahmet. Anladığım kadarıyla akşamleyin herhalde. Burada satıcılar var arkadaşlar. Böyle sollu sağlı çadırlar kurulmuş. Valla normalde ben başka bir yola gidecektim ama kısmet. Almatı'nın bu yürüyüş yolunu neredeyse bitirdik arkadaşlar. Yürümeye devam ediyoruz. Böyle sağlı sollu dükkanlar var. Bir çeşit alışveriş merkezi oluşmuş. Evet, az önce söylediğim gibi bence sosyal bilimlerin, yani böyle bir hiyerarşi kurmayayım, en değerlisi demek istemiyorum ama çok önemli olan noktası antropoloji, yani insan bilimi. İnsanların, özellikle sosyal antropolojiden bahsediyorum. Sosyal antropoloji. Çünkü sosyal antropoloji insanların kültürlerini inceler. Sadece geçmişteki değil, şu andaki de dahil. Etnografi de onun içindedir. Benim 2 doktoram var. Birini vermediler. Diğerini aldım çok şükür. Güzel insanlarla çalıştım ikincisinde. İlkinde bazı sorunlar yaşadım. Yazmış olduğum tez konusu bazı resmi noktalara dokunduğu için onu vermediler. Önemli değil, ben bitirmiştim. Tescillemesine kimsenin ihtiyacım yok. Tezi bitirmiştim. Ve tezi bitirirken antropolojiden çok yararlandım. Çünkü insan hakkında büyük büyük konuşmak, yani mesela rekabet insanın doğasından gelir. Öyle mi acaba? Ya da kıskançlık insanın doğasından gelir. Öyle mi acaba? Yani bunu bir miktar okuduğunuzda, özellikle antropoloji okuyup farklı kültürlerin yaşam biçimlerini gördüğünüzde bu tip büyük genellemelerden sakınıyorsunuz. Bazı genellemeler yapılabilir ama çoğu aslında kültür. Yani insan demek kültür demek aslında. Kültürün etkisinde şekilleniyoruz. O yüzden az önce söylediğim gibi neyi kaybettiğimizi görmezsek ve o önemli temelleri kaybedersek komple kayboluruz. Kültürel bir kaybolmadan bahsetmiyorum. Çok daha geniş, çok daha genel bir çerçeveden, insandan bahsediyorum. Yoksa kültürler dönüşür, bazıları kaybolur, bazıları ortaya çıkar. Her birinin bir tarihi vardır. Dönüşürler sürekli. Binlerce yıllık, yani zamanı büyüteç olarak yukarıdan baktığımızda kültürler dönüşür, değişir. Fakat o kültürün içerisindeki bazı noktalar hep devam eder ve bunlar arketip olur. Bunlar çizgi filmlerde, animasyonlarda, sinemada, modern sanatın içerisindeki sanatlardan bahsediyorum. Daha önce efsanelerde birbirini takip eder, birbirini sürdürür. Joseph Campbell geliyor aklıma. Carl Gustav Jung geliyor. Yani bunları görmek lazım. Bunları gördüğünüzde neyi kaybetmememiz gerektiğini. Yani mesela paylaşım. Mesela birbirimizle doğrudan ilişkiler. Dolaylı değil. Teknolojinin bizi böldüğü, parçaladığı değil. Dolaylı, yüz yüze, dille. Bu ilişkiler. Bunları kaybetmememiz gerekiyor en temelde. Çünkü bizi biz yapan, insanı insan yapan temel noktalardan bazıları. Neyse, bu konuları geçip şimdi size çevreyi biraz daha göstereyim. Almaty'nin geniş sokakları var. Çok güzel sokakları var.
Bu güzel sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Bir film çekimi içerisindeydik. Sus dediler. Sus dediler ve ben de geri çekildim. Evet, şimdi yola devam ediyoruz arkadaşlar. Sanırım sesim içeri girdi ama artık yapacak bir şey yok. Sağ olsunlar, turist olduğum için anlayışlılar. Evet, böyle Almaty'nin bu sokakları yemyeşil. Ağlamadan ayrılık olmaz. Thank you very much. Rahmet, rahmet. Almaty'nin geniş parklarında devam ediyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika bir nefes aldım burada. Oturdum, biraz insanlarla sohbet ettim. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorum. Çok büyük bir park burası. Hava soğuk sayılır arkadaşlar. Yani Türkiye'ye kıyasla, Türkiye'ye oranla kesinlikle soğuk. Şu anda tahmin ediyorum ki özellikle Akdeniz bölgesi hala yanıyordur. Herhalde bir 30 derece vardır. Çok fazla bilgi almıyorum iklim, şu bu fiyatlar ne oldu, nasıl şu anda enflasyon tepelerde. Bir tek doların farkındayım malum. Ama dolar yükseldiğine göre ekonomi zaten bir anda düzelemez. Köklü değişiklikler gerekiyor. Berbat durumda. Yani biliyorsunuz, çok da konuşmaya gerek yok. Siyaset üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama ekonominin durumunu tahmin edebiliyorum. Neyse, boş verelim ekonomiyi. Almaty'nin havası evet soğuk. Yani bakmayın, ben böyle tişörtle dolaşıyorum ama ben Eskişehir'den biraz alışığım bu duruma. Doktora sürecimde 5 yıl boyunca Eskişehir soğuğunda hiç doğalgaz yakmamıştım. Beni yakın tanıyanlar, Eskişehir'dekiler bilir. Hepsine selam olsun bu arada. Bununla ünlüydüm hatta yakın çevrem tarafından. Nasıl yaşıyorsun diye. Bir şekilde yaşıyor insan. İnsan her şeye adapte oluyor arkadaşlar. Burada gerçekten de hava çok hızlı kararıyor. Yani öyle böyle değil. İnanılmaz derecede hızlı kararıyor. Kuzeyde olduğumuz o kadar belli ki. Şu duvar resimlerine bayılıyorum ya. Kazakistan'da da var. Bunu Gürcistan'da da çok fazla gördüm. Sokaklarında böyle çok ünlü yazarların, Ray Bradbury gibi, özellikle Fahrenheit 451, rakamı yanlış hatırlamıyorsam Fahrenheit 451 muhteşem bir distopyaydı. Bakın, diyor ki ben tamamen kütüphanelerde eğitildim. Bu bedavaydı. Dostlar, benim için tam bir akşam yürüyüşü oldu. Çok güzel oldu. Ben şehirde yürümeyi çok seviyorum. Bilmediğim sokaklarda kaybolmayı çok seviyorum. Malum yanınızda artık navigasyon var. Çok fazla kaybolamıyorsunuz. Ama benim o konuda bir avantajım var. Ben Kazak navigasyonunu da indirdim. Onu da çok fazla kullanamıyorum dostlar. Şöyle. Bir dakika. Vereceğim. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hostelde 2 tane hanımefendi var. Bir tanesi benden genç ya da benim yaşlarımda. Diğeri benden büyük. Yeni işe başlamış. Biri Kazak, biri Rus bu hanımefendilerin. Bence çok az kişi onlara çiçek alıyor. Öyle hissettim. Özellikle yaşlı olan Kazak hanımefendiye. O yüzden de böyle küçük bir jest yapayım dedim. Onlara bir çiçek götürelim.
Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda bir konser salonundayım Kazakistan'da. Bir konsere geldim. Konserdeydik. Konserden sonra arkadaşımla beraber şimdi Koktobe diye bir noktaya gidiyoruz. Ay. Şu anda arabadayız ve o tarafa doğru yola çıktık. Şu anda yukarı doğru ilerliyoruz. İnsanlar böyle bu taraftan geliyor. Ve bayağı sıkı güzel bir yokuş var. Böyle bayağı ilerleyeceğiz gibi yukarıya doğru. Böyle bayağı bir tırmandık arkadaşlar. Bir parça insanları da aştık ama görüyorsunuz çok güzel bir yere geldik. Şehir tamamen ayaklarımızın altında. Şimdi bu tarafa doğru böyle ilerliyoruz.